Kroşe örgü atölyesinden merhaba. Bugün kare bir parçayı yeleğe dönüştüreceğiz. Elinizde kalan fazla ipleri kullanabilirsiniz. Tek renk örebilirsiniz, çift renk örebilirsiniz. Karar sizin. 5 numara tığ ve orta kalınlıkta bir ip kullanacağım. 5 tane zincirle başlıyorum. Bu son zincirden bir önceki zincire batıyorum ki sonradan ortada bir sökülme olmasın. 1, 2, 3. Bir tane trabzan. 1, 2, 3. Zincirlerimiz hep 3 olacak. İpi tığın üzerine alıp boşluğun içine 1, 2. 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Tekrar boşluğa batıyorum. 1, 2. 1, 2, 3 zincir. Boşluğa batıyorum. 2 tane trabzan. 1, 2, 3. Şimdi kare motiflerde en büyük sıkıntı bir süre sonra ördüğünüz modelin şöyle şapkalaşmasıdır. Yani ortaya doğru kıvrılmasıdır. Bunun anlamı şu: çektiğiniz zincir sayısı yetersiz demektir. Zincir sayınızı bir tane daha arttırmanız gerekir böyle bir durumda. Şimdi bakın, dolu kutu, boş kutu. Dolu kutuya denk geldiği için bitişimiz şöyle yapacağız. Burada 1, 2, bakın, dolu kutu, boş kutu. Kafanız karışmaması için hep boş kutudan başlayacağım. Buradan itibaren başlarsak sonda kafa karışıklığı olabiliyor. Şöyle biraz ilmeğinizi uzatın, çok hafif. Şu ortaya batın, ipi tığın üzerine alın. Sonra böyle çektiğinizde kolaylıkla boşluğa atlamış oluyorsunuz. İlmeği biraz uzatmanız yeterli. Boşluğun içine atladım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Şimdi modelimizin ana köşelerini oluşturacağız. Köşeler oluşuyor. Bu sırada 2 trabzan, 1, 2, 3. Köşe oluşumu için şu boşluğun içine tekrar bir tane daha dolu kutucuk, yani 2 trabzan daha yapmamız gerekiyor. Sonra 3 zinciri çekiyorum. İpi tığın üzerine alıyorum. Diğer boşluğa atlayacağım. Bu ikinci köşem. Model boyunca bu 4 köşeyi bu teknikle öreceğiz. Araları trabzanla dolduracağız. Ama ikinci sırada oluşturduğumuz köşeler model boyunca aynı şekilde örülecek. 2 trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çektim ve aynı boşluğa ikinci köşeyi oluşturuyorum. Tekrar 3 zincir. Diğer boşluğa atlayarak üçüncü köşeyi oluşturuyorum. 1, 2. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. Aynı boşluğa batıyorum. Burayı da 2 trabzanla doldurduktan sonra üçüncü köşe bitmiş oluyor. 1, 2, üçüncü köşe. Sıra geldi dördüncü köşeye, yani son boşluğa. Yine 3 zincirle geçiyorum. Aralar hep 3 zincir. Model boyunca 1 trabzan, 2 trabzan, 3 zinciri çekip ikinci kutucuğu aynı boşluğun içinde oluşturuyorum. Dördüncü köşede böylece bitmiş oluyor. 3 zincir çekerek ikinci sırayı bakın şöyle bitirmiş oluyorum. İkinci sıra bitti. Şimdi ilmeği yine biraz uzatıyorum. Buradaki köşenin içine atlıyorum. Bütün model boyunca köşe ortasından bu şekilde başlayacağız. Köşeleri hep köşe olarak öreceğimi söylemiştim. 3 zincir, 1, 2, 3, 3 zincir, 1 trabzan, 3 zincir, birinci köşemi oluşturuyorum. Üçüncü sıranın birinci köşesi.
Sonra şurada bir boşluk ortaya çıkmış oluyor. Oraya yine bütün boşlukları 3 zincirle atlayacağımızı söylemiştim. 3 zincir ipi tığın üzerine alıyorum ve her zaman boşlukları 2 trabzanla dolduruyorum. Önüme çıkan bütün boşluklar model boyunca 2 trabzanla dolacak. Köşeler hariç. Oradaki teknik hep aynı. 3 zincir. Atladığım boşluk köşe boşluğu. Bir trabzan, 2 trabzan, 3 zincir ve aynı boşluğun içine yine 2 trabzan. 3 tane zincir, karşıma çıkan orta boşlukların hepsini 2 trabzanla dolduracağımı ve oralara atlarken 3 zincir çekeceğimi söylemiştim. Bütün zincirlerim 3 tane ve yine bakın bir köşeye geldim. Köşe demek aynı boşluğun içine 2 kutucuğun yapılıp araya 3 zincir çekilmesi demek. Yine buraya da aynı tekniği uyguluyorum. Üç tane zincir çekerek orta boşluğu yine 2 trabzanla dolduruyorum. 1 ve 2. 3 tane zincir çekiyorum ve yine bakın burayı 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanla doldurup aynı boşluğun içinde işlem yapıyorum. Çünkü burası bizim köşemiz. Evet. 3 tane zincir çekiyorum. Ve buradaki boşluğa yine 2 tane trabzan yaparak bitiriyorum artık. 3. sıram bu şekilde bitmiş oluyor. 3 zincir çekiyorum ve bitiş noktasına batıyorum. Bu şekilde çıkıyorum. İlmeği çok hafif uzatıp ilk köşe boşluğuna bu şekilde atlıyorum. Bakın ilk köşe, 4. sıradayım. Bütün köşelerdeki tekniğimiz aynı. 2 tane kutucuk var aynı boşluğun içinde. Aralarında da 3 zincir. Şimdi artık size her sırayı tek tek anlatamayacağım. Büyük model üzerinde nasıl yaptığımı göstereceğim. Burada bakın bu sırada karşımıza 2 tane orta boşluk çıkıyor. Bir sonraki sırada 3 tane, ondan sonraki sırada 4 tane çıkacak. Yapmamız gereken tek şey her zaman 3 zincirle bu orta boşlukları 2 trabzan yaparak doldurmak. 3 zincir. Atlarken bir boşluktan bir boşluğa hep 3 zincir ve 2 trabzan. Bakın bu kadar kolay. Köşelere atlarken de yine 3 zincir. Köşeler aynı mantıkla dolduruluyor. Bu şekilde bakın burada eğer bir şapkalaşma olursa, dediğim gibi böyle bir bombe oluşursa zincir sayınızı arttırın. Şimdi size büyük model üzerinde tam olarak ne yaptığımı anlatınca daha iyi anlayacaksınız. Özellikle örgüde acemi olanlar için anlatıyorum. Bakın burada ortadan başladım. Bunlar köşelerim. Burası köşe. Toplam 4 tane köşe var. Şöyle çarpı şeklinde 4 tane köşe olacak. Ve ara boşluklar, köşeleri aynı teknikle doldurduktan sonra ara boşlukları hep 3 zincirle atlayacağım, 2 trabzanla dolduracağım. 3 zincirle atlayacağım, 2 trabzanla dolduracağım. Sonra bakın köşeye de 3 zincirle atlayıp köşeleri 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanla doldurup tekrar 3 zincir çekip ara boşlukları 2 trabzanla dolduruyorum. Bu kare motifi büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Ne kadar büyütüyorsunuz onu göstereyim. Evet, size bahsettiğim şekilde kare parçamı büyüttüm ve eni ve boyu kare olduğu için aynı 70 santim. Bu ölçü small beden için. İlk small beden için bu ölçü 64 santim olacak. 62 de olabilir. Medium beden için her bir beden için 10 santim büyütüyorsunuz. Medium beden için 80 santim. Hani çok salaş olmasın diyorsanız verdiğim bu rakamlardan 5'er santim daha az yapabilirsiniz. Large beden için 90'a yakın, 90 santime yakın, X large içinse 100 santime yakın bir kare parça örmeniz gerekiyor. Bundan sonra ne yapacağım? Bundan sonra şu yanlara şuradan başlayarak 3 trabzan, 3 zincir yapacağım ve bunu biraz büyüteceğim. Kollar için büyüteceğim. Burayı da yine kollar için büyüteceğim. Şöyle şuradan itibaren şuradan ve sağdan ve soldan, bakın yukarılardan demiyorum, sağdan ve soldan
2 tane ayrı bölümü örüyorum. Ekstradan öreceğim ama aşağıya ve yukarıya hiç dokunmayacağım. Önemli olan burada kol uzunluğu çıkarabilmek. Sonra en son toplam rakamı söyleyeceğim. Şimdi kafadan söylüyorum. En son bu dikdörtgene dönüşecek. O dikdörtgen parçanın enini size söyleyeceğim. Az önce size söylediğim gibi karenin şöyle sadece sağ ve sol yanlarını genişleteceğiz. Yukarı ve aşağıya dokunmayacağız. Şimdi bir köşesinden başlıyoruz. Sadece bir kenarını öreceğiz. Sonra da ona tam karşılık gelen kenarı öreceğiz. Başlarken bakın köşelerimiz bizim 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzandı. Şimdi şöyle yapacağım. Bu köşeden başlıyorum bakın. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzanlı köşenin içinden 1, 2, 3 zincir çıkarıyorum. İçine bir tane trabzan yaptım. Sonrasında 1, 2, 3 zincir atlıyorum buraya. 2 tane trabzan. 3 zincir, 2 tane trabzan. Böyle diğer köşeye kadar, yani diğer uca kadar ilerleyeceğim. Şu noktaya kadar ilerleyeceğim. Bakın buraya kadar ilerleyeceğim. Şu noktaya kadar. Ördüm ve diğer uca kadar geldim. Bakın şu köşeye kadar geldim. Bu köşeye şöyle yapacağım. 1, 2, 3 zincir. Bir köşeden başladım. Diğer köşeye ulaştım. Burayı 2 trabzanla bitiriyorum. 2 trabzanla bitirdim ve şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirle yukarıya çıkıyorum ve artık sadece şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya ben 7 sıra kadar öreceğim. Benim kullandığım ip ve tığa göre bir ölçü bu. Santim ölçülerini birazdan size anlatacağım. Göz kararı üzerinizde deneyerek, sırtınıza alıp kendi üzerinizde ölçerek gerçek uzunluğu bulabilirsiniz. Yani kesin rakamlar değil bunlar. Yani 7 sıra illa 7 sıra olacak değil. İpiniz ince ise daha fazla örmek zorundasınız. 3 zincirle devam ediyorum. Ve buraya boşluğa yine 2 tane trabzan. 2 trabzan, 3 zincir, 2 trabzan, 3 zincir. Sonrasında tekrardan bakın buraya geldiğimde, şu köşeye geldiğimde burayı 2 trabzanla bitireceğim. Ve şuraya 2 trabzan yapacağım. 3 zincir çekeceğim ve sona bir trabzan batacağım. Ve yukarı çıkıp tekrar yine ilk boşluğa 2 trabzanla başlayacağım. Evet bakın kenarlara ekstra örgüler yaparak dikdörtgen bir parçaya ulaştım. Bunun eni 100 santim. Ama bu small beden için bir ölçü. Yani bedeninize göre medium beden için bunun ölçüsü 110, large beden için 120, x large için 130. Yani en olarak söylüyorum. Şimdi yapmamız gereken şu. Kolları nasıl oluşturacağız onu anlatayım. Ben ne kadar ördüm? Bakın şimdi bu karenin olduğu bölüm. Kare burada bitmişti. Buradan itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm. Ama bu dediğim gibi beden ölçüsüne göre değişir. Santim olarak takip edeceksiniz. Şimdi her iki ucu alacağım. Şöyle birleştireceğim. Birleştirmeyi yaptım. Şimdi yapmam gereken buradan itibaren dikmek ve burada bir kol boşluğu oluşturmak. Bu kol boşluğunun ölçüsü şuradan şuraya 15 santim kadar. Yani small ve medium bedenler için 15-16 santim. Ama medium ya da large bedenseniz biraz daha fazla kol boşluğu bırakabilirsiniz ki kolunuz rahat hareket etsin. Şimdi şu iki ucu alıyorum, birleştiriyorum. Ya da dikebilirsiniz. Şöyle şuraya kadar birleştireceğim. Bakın her iki tarafı da böyle buradan diktim ve şöyle bir kolumun geçeceği kadar bir boşluk bıraktım. 16 santim kadar. Evet bakın şimdi tüm etrafı böyle bir renkle geçtim.
Aynı renkle de yapabilirsiniz. Rengarenk de gidebilirsiniz. Etrafı böyle geçtikten sonra ben renkleri değiştireceğim. Her sırada ayrı bir renk kullanacağım. Böyle ne kadar ördüğümü, kaç santim ördüğümü size göstereceğim birazdan. Evet, bitmiş hali bu şekilde. Şimdi tüm çevresini bahsettiğim şekilde 3 trabzan, 3 zincirle dolaştım. Yaklaşık şuradan şuraya uzunluk 13-14 santim kadar, ama bu yeleğin çok, aslında yelek ya da hırka diyebilirsiniz. Bunun çok kullanışlı bir tarafı var. Daha henüz kenarları örmeden üzerinize giydiğinizde eğer size dar olmuşsa şu renkli kısımları daha uzun tutabilirsiniz. 13 santim değil de atıyorum 17 santim, 20 santim tutarsınız. Ve böylelikle o dar kısmı geniş hale getirebilirsiniz. Aynı metodu kollarda da uyguladım. 3-4 sıra geçebilirsiniz. Daha uzun olmasını istiyorsanız biraz daha fazla geçebilirsiniz. Hatta renkli olmasın diyorsanız kullandığınız, işte benim kullandığım bu ana renkle, krem rengiyle 3-4 sıra geçip sonra kenarına biraz renk katabilirsiniz uzun bir kol istiyorsanız. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumlara yazabilirsiniz. Abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.